Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ekonomide, üretimde, sosyal yaşamda kadın ve erkeğin eşit adımlarla yürüyeceği bir dünya için Gispir TV olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Denizcilik sektöründe çalışan kadınlar gemi inşa, gemi kaptanlığı, deniz turizmi, marina ve liman işletmeciliği gibi sektörün birçok çeşitli alanlarında görev alıyor. Özellikle son yıllarda sektörde kadınların varlığını eskiye oranla daha güçlü bir şekilde hissediyoruz. Geldiğimiz noktada ise başarılı ve emin adımlarla sektörde var olmaya ve sektöre yön vermeye devam ediyorlar. Gispir TV olarak bu başarılı denizci kadınlara mikrofonlarımızı uzattık, meslekte yaşadıklarına ve beklentilerine ses verdik. Denizci kadınlara mikrofonlarımızı uzattığımızda ilk olarak sektörle yollarının nasıl kesiştiğini ve sektörde bir kadın olarak çalışmanın zor olup olmadığını sorduk. Ben İTÜ Gemi İnşa Fakültesi mezunuyum. Aslında ailemde denizci yok, gemi inşa ile ilgili hiç kimse yok. Ama ben böyle birazcık bilimsel tarafta lisede de öyle bir eğitim aldığım için İTÜ'nün deney havuzunu gördüğüm zaman gemi inşa mühendisi olsam nasıl olur diye düşünmüştüm. Denizciliği şu anlamda seviyorum. Yani uluslararası bir sektör. Dolayısıyla uluslararası kuralları var. Dinamikleri çok böyle hızlı, hareketli. Böyle lokal bir sektör değil. O açıdan ben kendime uygun bir sektör olarak görüyorum. Pek çok denizcilik sektörünün aslında çok az sayıda kadın vardı. Eski dönemlerde çok daha azdı. Şimdi her geçen gün artan bir ivme var. Bundan da çok mutluyum. Sektörde de kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Komisyonlarımızda da varlar. İşte tersanelerin içinde çalışan olarak varlar. Ve her geçen gün sözleri daha çok dinlenen, daha çok böyle aktif olarak sahada yer alan kadınlarımız var. Bundan çok mutluyum. Ve bu sektörde olmaktan ve kadınların daha da fazla olması için uğraş vermekten de mutluyum. Gispir de bunu destekleyen bir politikaya sahip aslında. Bir ürünün ortaya çıkabilmesi ihtimali ve bunu yapıyor olmam beni cezbetmişti. İstanbul'da olduğum için de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ettim. Daha sonrasında sahada çalışmak istediğime karar verdim stajlarım boyunca ve sahada çalışmaya başladım. Bizde aslında aileden gelen bir sevgi var tabii ki bu sektöre aşina olmaktan dolayı. Ben de 4 senedir bu sektörün içindeyim. Ondan öncesinde de yine erkeklerin egemen olduğu otomotiv sektöründe çalışmıştım. Genel olarak zor, herkes için zor ama bence burada kadın erkek olarak bunu ayırmamız zaten yanlış. Yani erkeklerin yapabildiği her işi kadınlar da yapar. Kadınların yaptığı her işi erkekler de yapmalı. O yüzden bizim zaten bu günü kutlamaktaki de amacımız bu eşitsizliği ortadan kaldırmak. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok açıkçası. Sektör fark etmeksizin. Ben buna inanıyorum. Toplumdaki bu bakış açısını değiştirmek için de elimden geldiğince uğraş vereceğim. Üniversite tercihi yaparken seçtim aslında bu mesleği. Bölüm araştırıyordum. O sırada bölümlerde gemi inşaatı gördüm. Böyle bir düşündüm. Ondan önce hiç gemi nasıl inşa edilir bilmiyordum açıkçası. Sadece İdo'yla gidip geliyoruz. Vapur gidiyorum öyle. Sonra araştırdım, içine girdim. Böyle üniversitede tercih ettim. Ardından dersleri hiç ders olarak dinlemedim. Gemiyi şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Başı şöyle, kıçı şöyle diye düşündüm. Çok sevdim derslerimi. Ardından mezun oldum. Mezun olduktan sonra çalışma ortamlarımız ayrı ayrı oluyor işte. Dizayn, donatım, saha. Ben daha çok saha insanıyım. Hareketliyim, enerjik ve pozitifim. Bu yüzden sahayı seçtim. Üniversitedeyken bölümde tek kız bendim. Orada alıştırdılar beni. Şirine gibi hissediyordum böyle Şirinler Kasabası'nda. Buraya geldim, durum da değişmedi. Sahada yine kızak bölümünde tek kadındım. Sonra Sena Hanım geldi, boya mühendisimiz. Önce bir garipsediler, stajyer misin dediler. 4-5 ay idrak edemediler. 6. 7. ayda aslında ben alışmadım sektöre. Sektör bana alıştı. Bu şekilde devam ettik. 2007 yılından beri denizcilik sektöründeyim, tersanecilik sektöründeyim. 2007 yılında bir çevre mühendisi olarak iş hayatıma başladım diyelim ve bu sektörde başladım. Zorlukları tabii ki var ama her işin bir zorluğu var. Erkek egemen bir sektörde çalışıyoruz aslında. Ama destekçilerim çok fazla. Burada çalışan aslında üst düzey olan erkekler, başkanlarımız, başkanımızın bakış açısı, yönetim kurulu üyelerimizin bakış açısı çok önemli. Onlar kadınları desteklediği sürece bu sektörde kadınlar daha da çok var olacak. Şu anda GİSAŞ'ın genel müdürüyüm ve GİSAŞ'ta yaklaşık
yarısı kadar personelimiz, tabii deniz personelimiz hariç, kara personeli diye tabir ettiğimiz personelimiz kadın aslında. Gayet iyi bir şekilde ve çok uyumlu ve çok verimli bir şekilde çalışıyoruz. Bence kadın ve erkek için ortak olarak ikisi için de çok zor bir meslek. Tersaneler biliyorsunuz çok tehlikeli iş yerleri olduğu için iş güvenliği açısından tedbir alınması zorunlu yerlerden ve bu zorunlulukları devam ettirme konusunda epey bir emek harcamanız gereken bir yer. Bence zorluk kadın ve erkek için aynı. Kadınlar için bu zorluk bir erkek meslektaşım gibidir diye düşünüyorum. Ben bu sektöre 30 yıl önce girdim. O dönemlerde bir tık daha zordu diyebilirim. Çünkü çok azdık. Ama şu anda Türkiye'de denizcilik sektöründe kadınlar çok büyük bir hızla çoğaldılar. Yani erkek bir sektör aslında. Ama şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla Avrupa'daki kadın istihdamından çok daha fazla kadın denizcilik sektöründe çalışıyor. Evet, ağır sanayi. Ben tersaneye yaklaşık 5 yıl önce girdim. Ama siz direnirseniz, zorlarsanız her şeyi başarmak sizin elinizde. Bence tersanesi ya da işte gemi işletmesi, ajantalığı, hukuku hepsinde kadınlar maksimum var Türkiye'de. Gemi inşaat sanayinde denizcilik sektöründe 23 yıldır çalışıyorum. Birçok etkinliğe imza attık hep birlikte. Aslında kadın erkekten ziyade ben insan gücünün, emeğinin çok yoğun olduğu bir sektör olduğu için herkesin çok emek verdiği, özveriyle çalıştığı bir sektör. Dolayısıyla tabii kadın hem evde işçi hem çalışan olarak da bir işçi olduğu için iki kere belki burada değinmek gerekiyor. Kimya mühendisiyim. Cemre Tersanesi'nde de boya departmanına kadın bir mühendis arıyorlardı. Bana dediler ki çok zor. İşte tanklara gireceksin, yükseğe çıkacaksın, yapabilir misin? Hani çok zorlanacağım bir bölüm. Ve ben dedim ki zoru seviyorum ve bunu başaracağım. 1 yıldır buradayım. 1 yıldır bu görevi devam ettiriyorum. Çok zorlu süreçler geçiyor ama çok da mutluyum. Kadın erkek olarak ben bakmıyorum. Bu bir takım çalışması. Takımımla da burada çok güzel vakitler geçiriyoruz. Çok zorlu süreçlerden geçiriyoruz. Sabahımız, gecemiz, gündüzümüz gerçekten yok. Ama hep birbirimize destek oluyoruz ve bu süreçleri atlatıyoruz diyebilirim. Müşteri memnuniyetini sağlıyoruz bu şekilde. Aslında buraya gelmeden, staj yapmadan önce denizcilik diye bir düşüncem yoktu. Ama staja geldiğim zaman biraz daha ısındım ve sevdim. O şekilde devam ettim. Sektörde kadının rolünün daha da ön plana çıkarılmasıyla ilgili görüşlerini aktaran denizci kadınlar bu konuda neler yapılabileceğine de dikkatleri çekti. Hem beyaz yakada hem mavi yakada kadınların artması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten yönetim kurulumuzun isteği de bu yönde. Tabii burada biraz kadınların da sektöre yönelik ön yargıları olduğunu söyleyebilirim. Yani gemi inşaat sektörü kadınların tersanelerde çalışmasını destekleyen bir motivasyona sahip. Ama biz kadınları tersanelere özellikle mavi yaka boyutunda çekmeye çalışırken bizim kadınlarımızın ağır sanayiye yönelik bir miktar ön yargısı var diye düşünüyorum. Bunu kırmak için de aslında bir takım çalışmalar yapıyoruz. Aile Bakanlığı'yla bir takım ön görüşmeler yaptık. Ama her seferinde işte biraz kadınların ön yargılı olduğu noktalarla karşılaşıyoruz. Burada yine tekrar etmek istiyorum. Biz kadınların sanayimizde olmasını istiyoruz. Mavi yaka boyutunda da beyaz yaka boyutunda da olmasını istiyoruz ve bu konuda destek veriyoruz. Belki devam eden süreçlerde buna yönelik uygun ortamlar yaratmaya çalışacağız. Bazı üyelerimiz örneğin atölyelerde işte kaynak eğitimleri vererek kadınları sektöre dahil etmeye çalışıyorlar. Daha yaygın hale getirmeye de çalışıyoruz açıkçası. Bizim bölümümüzde veya sektörümüzde kadınların daha çok ofis çalışanı olabileceğini, dizaynda, planlamada, yani bina içerisinde çalışan olarak hep bize gösteriliyor. Hani kadınsın, daha rahat edersin. İşte mesai saatlerin belli olur, insanlarla ilişkilerin belli olur. Hani işçilerle uğraşmak zorunda kalmazsın tarzında bir yaklaşımda bulunuyor. Ama kadın öğrenci arkadaşlarımın bunu dinlememelerini öneririm. Çünkü saha bambaşka bir yer. Eğer yetenekleri ofis tarafıyla alakalıysa evet orada da çalışsınlar, kendileri geliştirmeleri çok önemli. Ama sahadan sadece kadın oldukları için kaçmasınlar. Öncelikle adil bir çalışma ortamı yaratmamız gerekiyor. Aslında bu konuda Birleşmiş Milletler'in kadınlar için yaptığı birçok proje var. Onlardan da şimdi rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama mesela maaş eşitsizliğini önlemek için yaklaşık önümüzde bir 200 yıl var. Aynı çalışma ortamını sağlamak için de yaklaşık bir 100 yıl var. Hani aslında şirketler
ufak ufak bu tür projelerle ilgilenerek daha adil bir ortam yaratabilirler. Ben açıkçası kendi sektörümüz, ya şirketimiz adına bu konuda öncülük yaptığımızı düşünüyorum. Cinsiyet ayrımının kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Elif Ceren Gülcek, tersanelerinde de buna yönelik bir çalışma başlattıklarını ilk kez Gispir TV mikrofonlarından duyurdu. Farklı kesimlerden, yani farklı kesimler derken işte yönetici, mühendis, tekniker, servis elemanı, buradaki herkesin fikirlerini alıp ne yapabiliriz, bunları nasıl projelere dönüştürebiliriz, İşte kısa vadede, orta vadede, uzun vadede olacak şekilde bunu nasıl zamana yayıp sürdürülebilir bir hale getirebiliriz. Bu aslında sadece hadi biz size bir eğitim verelim ya da biz size farkındalık yaratacak bir proje oluşturalım ve bu seferlik kalsın gibi değil ya da her sene sadece 8 Mart'ta bunu yapalım gibi değil. Bunu gerçekten bizim kültürümüzün bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Burada hiç unutmuyorum, 75 gemisinde çalışırken bir tane usta geldi, dedi ki benim kızım 11 yaşında dedi. Diyormuş ki baba işte gemileri çok merak ediyorum, seninle çalışmaya gelebilir miyim? Hayır kızım demiş, gemide kadın olmaz, çalışmaz, tersaneye giremezsin bile demiş. Beni gördü, diyor ki demek ki Şeyma Hanım gemide kadın oluyormuş, kızımın hayallerini kesmeyeceğim. Üniversitede de bu bölümü okursa sizin gibi biri olmasını isterim diye söyledi. Bu çok hoşuma gitti. Benim şimdiye kadar gözlemlediğim kadınlar çoğaldıkça şirkette aslında güzellikler çoğalıyor. Farklı bakış açıları, farklı değerlendirmelerde bulunuyorlar ve bu bizi çok mutlu ediyor. Çok zor gibi görünse de sektörümüz aslında. Ben bütün kadınlarımıza davet ediyorum. Ağır iş kolu diye baktıkları veya işte çok erkek egemen bir sektör bu, burada yapamayız diye hiç düşünmesinler. Burada onlar için çok büyük fırsatlar var. Yeter ki onlar azimli çalışmak istesinler veya işte gayretlerini ortaya koysunlar. Toplumsal olarak bazı işlerin kadınlara uygun olmadığı çok söyleniyor. Büyük bir ihtimalle insanlar üniversite tercihleri sırasında işte bu çok erkek işi, burada çok erkek var, çalışma saatleri çok yoğun, nasıl yapacaksın diye kaygılarla çalışan insanların veya kadınların biraz fikirleri değiştirilebiliyor. Bence bu fikirler çok artık günümüz için geçerli değil. Bir kadın her koşulda, her çalışma şeklinde çalışabilir. Bunun için cinsiyetin hiçbir önemi yok. Önemli olan bence bu sektörde güzel şeyler yapabilmek için kadınımızı, erkeğimizi beraber çalışmaya yönlendirmemiz gerekti. Belki derneklerle destekleyebiliriz. Burada bizim denizci kadınlar, denizle iştigal eden kadınlar diye bir dernek var. Orada işte denizle ilgili bölümlerde okuyan kızlara bilgiler veriyoruz. İşte gelin yapalım, onlara belli dönemlerde yapabildiğimiz kadarıyla burslar sağlamaya çalışıyoruz. O dernek de çok aktif çalışıyor. Ben orada olmakla da gurur duyuyorum. Muhtemelen dernekler aracılığıyla bizim bu sektörde ne kadar var olabildiğimizi gösterirsek onlar da bu varlık için çabalayacaklar. Kadının rolü denizcilik sektöründe artarak devam ediyor. Kadın öğrencilerimizin sayısı gittikçe fazlalaşıyor. Yöneticilerimizin sayısı fazlalaşıyor. Dolayısıyla artık biz sadece hani kadın sayısı ne kadar demekle değil, artık kadın her yerde diyebiliriz denizcilik sektöründe. Cemre Tersanesi olarak kadın çalışana çok önem veriyoruz ve dilerim ki tüm tersaneler de buna öncelik verir ve kadınlar daha fazla departmanlarda yer alabilirler. Çok az kadın personel vardı. Bu yüzden insanların da gözü alışık değildi. Biraz daha fazla olduğu için şu anda sayımız daha rahat diyebilirim, daha iyi diyebilirim. Şartlar artık eşitlendi diyebilirim. Ama daha fazla olursak, daha fazla olursak bu sektörde daha iyi işler başarabileceğimize inanıyorum. Denizci kadınlar son olarak Gispir TV mikrofonlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını verdi. Biz de Gispir olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz ve bütün emekçilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Emekçi bir kadın çalışan olarak dünyadaki bütün emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm emekçi kadınların ve çalışma arkadaşlarımın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Umarım böyle bir günü kutlamayacağımız günlerde görüşürüz. Aslında sektörde kadın olmak hiç zor değil. Erkekler adam olamadığı için kadın olmak daha da zorlaşıyor. Özünde hepimiz insan olabilmeliyiz ki güzel bir şekilde ilerleyelim hem ülkece hem de dünyaca.
Temennim bu. Bütün kadınlar çok özeldir. Aslında bana göre erkekler de çok özeldir. Yani kadın erkek fark etmeden bütün insanlar aslında özel. Ama bizi bu kadınlar olarak ayrıştıran bir gün bu. Yani Dünya Kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü. Bir farkındalık oluşturmak aslında burada amaç. Umarım ileride kutlamayacağım 8 Mart'lar her zaman özel olduğumuzu hissettiğimiz anlar olacaktır. Teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bütün kadınların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün kadınlar ve bütün insanlar için eşit haklar, eşit ücret dağılımları ve eşit imkanlar, fırsatlar sunulmasını temenni ediyorum. Umarım bundan sonra daha kadın erkek ayrımı yapmadan kadınlarımızın hak ettiği yeri ve değeri görmesini umut ediyorum. Türkiye'deki bütün denizci kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türk denizcilik sektöründe yer alan tüm kadınların, ayrıca tüm dünyadaki emekçi kadınların, bir de değinmeden geçemeyeceğim, ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evladını, annesini, kardeşini kaybeden tüm insanlarımız için, kadınlarımız için bu yıl çok duygusal bir şekilde kutluyoruz. Biz de onların annesi, kardeşiyiz. Dolayısıyla hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Özellikle de kaybettiğimiz kadınlar için tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Biz denizcilik sektöründe kadınlar olarak var olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bana göre kadın olmak bir ayrıcalıktır. Asla bu sektörde kadın olmaz dememek lazım. Bence oluyor, oldurduk, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Kadın arkadaşlarıma, kardeşlerime şöyle bir öneride sunabilirim. Kadın olmaktan vazgeçmesinler. Çünkü bu sektörde biraz daha erkek gibi davranmam beklenebilir. Kesinlikle kadın gibi davransınlar. Biz o şekilde yapıyoruz. Kadın gibi davranıyoruz. Çünkü kadın olmak gerçekten çok güzel.